Merhabalar. Film havasını elde etmekte belki de en önemli etkenlerden biri kurgudur. Günlük hayatta kurgu yoktur. Hayatı kesintisiz yaşarız. Doğum gününü kutlayan bir insanı önce genel plandan, sonra yakın plandan görmeyiz. Böyle hissedebiliriz. Zihnimizde bunu yaşayabiliriz. Ama gördüğümüz şey, görme organımız olan gözümüz aslında sabit odak uzaklığındadır. Zoom yapamaz. Daha yakından ya da daha genişten göremez. Kafamızı oynatana kadar, etrafta hareket edene kadar her şeyi aynı açıdan görürüz. Ancak sinemada, bir filmde akış farklıdır. Bir filmde kurgu vardır. Kurgu daha yoğun, daha kompakt bir deneyim sunar. Bir filmde hikaye aynı sahne içinde de farklı sahneler arasında da sınırsız farklı kombinasyonlarla arka arkaya birleştirilerek izleyiciye sunulabilir ve nelerin nasıl arka arkaya birleştirildiği farklı şeyler anlatabilir. Örneğin elinizde toplamda 10 dakika tutan çok sayıda farklı açılardan oluşan belli görüntüler olsun. Bu görüntülerde belli bir konuya dair çekimler yaptınız. Bu görüntülerden bir dakikalık birbirini tamamen zıttı anlamlara sahip hikayeleri farklı kurgularla elde etmek mümkün olabilir. Elbette bir film çekilmeden önce senaryo gereği kurgu az çok bellidir. Tam olarak olmasa da ne şekilde kurgulanacağı senaryo aşamasında hikaye yazmanın doğası gereği bellidir. Çekim sonrasında çeşitli nedenlerden, örneğin hikayenin başarısız olması gibi nedenlerden senaryodan çok fazla kopulabilir, kopulması gerekebilir. Farklı kurgularla hikaye kurtarılmaya çalışılabilir. Ancak bu durumlar istisnadır. Bir hikaye yazılırken hikaye ister istemez kurguya sahiptir. Bir senaryoda ise başka tür bir hikaye yazım türüne göre kurgu daha da ön plandadır. Yine de elbette bir senaryoda hangi planların, hangi açıların, hangi kamera hareketlerinin olacağı yer almaz. Bu tür şeyler çekim senaryosunda olur. Ancak çekim senaryosunda bile kurgu tam olarak belli olamaz. Bir filmin kurgusunun nasıl olacağı, kurgu yapılacak bilgisayarın başına oturulup görüntüler birleştirilinceye kadar tam anlamıyla belli değildir. Bir film ilk defa kurgu aşamasında film gibi gelmeye başlar. Çünkü o aşamaya kadar her şey sadece çekilmiş, çok sayıda birleştirilmemiş görüntüden ibarettir. Kurgu dağınık bir yapbozun bir araya getirilip sonucunda tek bir resim elde edilmesidir. Bir doğum günü sahnesinde bir geniş plan yer alabilir. Sonra yakın plana geçip karakterin arkadaşlarına bakışını görebiliriz. Sonra arkadaşları tek tek gösterebiliriz. Sonra yine genel plana dönebiliriz. Sonra karakterin mumları üflediğini görebiliriz. Sonra yine genel plana dönüp karakterin arkadaşlarına sarıldığını görebiliriz. Ortalama bir uzun metraj film 1000-1500 plana sahip olabilir. Bir film çekilmeden önce kaç plan çekileceği, hangi planların çekileceği belirlenir. Bir filmin kaç plana sahip olduğu söylendiğinde aslında ortada iki değer vardır. Çekim sırasında çekimi yapılan plan sayısı her sahnenin her açıdan kesintisiz çekilmesidir. Kurgu sonrası ortaya çıkan plan sayısı ise her kesme olduğunda olan şeydir. Örneğin doğum günü sahnemizde genel plana dönmek ifadesini kullandık. Neden böyle bir şey söyledik? Çünkü genelde mümkün olduğunda bir sahnenin çekiminde aynı açılardan yapılan çekimler tek seferde yapılır. Örneğin bir sahnenin genel plandan tamamı çekilir. Sonra sahnenin ne kadarı hangi açılardan gerekiyorsa o açılar çekilir. Örneğin orta plan ya da yakın plan açılar bütün sahnede gerekliyse bu açılar da bütün sahne için çekilir. Genellikle kullanılma ihtimali olan her şey çekilir. Kesinlikle kullanılmayacak ve gereksiz kısımlarsa çekilmez. 2 saatlik bir filmin 50, 100, 200 saat ham görüntüsü olması sıkça rastlanan bir durumdur. Kurgu sırasında ise bu elde edilen planlar farklı şekillerde birleştirilerek tek bir plan araya başka planlar girerek kesildiği için çok sayıda plana dönüşebilir. Çünkü plan tanımı kesintinin olmadığı görüntüdür. Dolayısıyla 300-400 plan çekilen bir film kurgu sonunda 1000-1500 plana dönüşebilir. Kurgu bir filmin profesyonel durmasının en kolay yollarından biridir. Kurgu elbette sinemadaki hiçbir iş gibi kolay bir iş değildir. Ancak doğru yapıldığında basit bir aksiyon sahnesinde, kurguda geçişte, zor çekilmiş pahalı bir sahnede kurguyla gerçekte olduğundan daha kapsamlı, daha detaylı,
daha çok yönlü gösterilebilir. Kurgu bir filmde neyin önemli olduğunu, neyin ne kadar önemli olduğunu tercih etme aşamasıdır. Planlarınızın ne kadar ustaca ve sanatsal olup olmadığı çok da fark etmeksizin planlarınızı kabaca doğru ölçeklerde çeker, onları arka arkaya belirli bir sırayla birleştirirseniz kameranızın görüntü kalitesi ve prodüksiyon seviyesi amatör dursa dahi videonuz çok kolaylıkla bir film gibi duracaktır. Çünkü bir filmi belki de günlük hayattan ayıran en önemli özellik kurgu dediğimiz şeydir. Kurgu yapmayı bir defa öğrendiğinizde ondan sonra istediğiniz şekilde anlatmak için kurguyu görüntülerinizi manipüle etmekte iyileşmeye harcarsınız. Kurgu bize sınırsız ihtimal sunar. Günlük hayatta bir doğum gününü ölümsüzleştirmek istiyorsak bir cep telefonunu ya da bir kamerayı alıp kaydetmeye başlayabiliriz. Sinema diliyle buna bir tek plan deriz. Sinemada bir sahneyi tek bir planla da çekebilirsiniz, pek çok sayıda planla da çekebilirsiniz. Aksiyon sahnelerinde ya da daha fazla dramatize edilmesi gereken sahnelerde tek plan bir sahne için ideal olabilir. Ancak bir sahneyi çok sayıda planla çekerseniz aslında işiniz daha kolaylaşır. Çünkü bir hikayede bir şeyden başka bir şeye izleyicinin odağını yönlendirmek için tek yapmanız gereken gerekli plana kesmektir. Oysa kesintisiz bir planda bunu yapmanın tek yolu kameranın oraya gitmesi ya da o öğenin kameraya gelmesidir. Bunun olması için de zaman geçer. Kurgudaki kesme ise anlıktır. Size bazen birkaç saniye, bazense dakikalar kazandırabilir. Tek bir plan çekip bunu çok sayıda plana da çevirebilirsiniz. Ancak başka plan çekmediyseniz çok birbirine benzeyen planların arka arkaya kesilmesiyle oluşan atlamalı kesmeler, jump cut olmaması için kesmede arada belirli bir süre olması, bu da aradaki zamanın başka bir plan olmadığı takdirde kaybedilmesi demektir. Kurgu bir filme film havası kazandırmakta en kolay ve en zor şeylerdendir. Bir filmde kurgunun da dahil olduğu görsel efekt, ses ve benzeri aşamaları içeren post prodüksiyon aşaması çoğu zaman bir filmin çekim aşamasından daha uzun süren bir süreçtir. Kurgu için bir film ön prodüksiyon aşamasındaki çekim senaryosu ve plan listesi süreçlerinden çekimde gerçekleşen planlarla birlikte kurgu programında planların birleştirildiğinde oluşan sonuca kadar hikayeyi bir araya getiren, hikayeyi birbirine bağlayan ve videolarınıza film havası vermekte en önemli etkenlerden biridir. Bu videoyu faydalı bulduysanız beğenip, yorum yapıp abone olarak destek olabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşça kalın.